Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuya başlamadan önce videolarım hakkında bir açıklama yapacağım. Bazı kişiler benim Türkçe'ye hakim olamadığımı, Türkçe'de takıldığımı veya sesimin az çıktığından yakınıyorlar. Sesimi duyamayanlar için altyazı var. Bunu tekrar belirtmiştim. Hemen video yüklendikten sonra onu da ekliyorum. Türkçe'de takıldığım konusuna gelince bu büyük problem doğurmaması gerekir. Sebebini soran olursa söylerim. Ben burada videolarımı yaparım. İstifade edebilen eder. Bu kanal istifade etmek isteyenler içindir. Edemeyen veya etmek istemeyenler başka bir kanala yönelebilir. Bu zor olmasa gerek. Her neyse, şimdi konuya dönelim. Konumuz faiz ve zekat hakkında olacak inşallah. İkisi birbirine bağlı bir konudur. Bu konu çok önemli. Biz Müslümanların faizi helal gibi gördüğü devirde yaşıyoruz. Oysa devir değişse de Allah'ın emirleri ve yasakları değişmez. Hayatımızda yaşadığımız problemlerin, belaların, musibetlerin ana kaynaklarından birisi faizdir. Bundan kurtulabilirsek hayatımız tamamıyla değişecek. Aile ortamı huzur bulacak. Faizin her türlüsü haramdır. Faize bulaşmak Allah'a ve peygamberine savaş ilanıdır. Faiz alan veya veren dünyada iflah olmaz. Huzur bulmaz, faturalar, problemler ardı arkasına gelir. İnsan bir nevi bunlarla bir savaş halinde olur. Hem Allah hem Peygamberimiz faiz konusunda bizi defalarca uyarmıştır. Ama gelelim günümüzde bizler bunu hayatımızın sanki bir parçasıymış gibi görür olduk. Mesela faizle ev alan mutlaka o ev içinde problemlerle boğuşur ve hayatıyla savaş halinde olur. Problemler ard arda gelir, bir türlü bitmek bilmez, tükenmek bilmez. Eğer evi şahıs aldıysa o problem onun başına gelir. Faizi veren banka memuruysa veya devlet memuruysa problem daha büyüktür. Çünkü problem bir tek şahısla kalmaz. O banka ile alaka gösteren ne kadar şahıs varsa hepsi o problemi aynı anda yaşar. Problem sadece para değildir. Eğer faizi veren devlet memuruysa devleti temsil ettiği için faizin getirdiği problemi bu sefer bütün ülke halkı çeker. Onun için faiz veren neden problem yaşamıyor gibi bir anlayış oluşmasın. Faizle bir şey alan şahıstan paranın bereketi kalkar, kazancı yetişmez vesaire. Ama bu büyük günaha girmeyip Allah'ın verdiğine kanaat edenler az kazandığı paranın bereketini görürler. Nice zenginler vardır, kazancından zekat verecek kudreti kendinde bulamaz. Zekat vermek şöyle dursun, bir şey ısmarlamaya parası yoktur sanki. Allah insanların parayı şahıslardan faizsiz borç olarak almalarını helal kılmıştır. Çünkü borç alan parayı utanarak ister, borcun kendi parası olmadığını bilir ve bir tek şahıstan alır. Bankada ise durum farklı. Banka milletin parasını borç olarak şahsa veriyor. Bu geçici de olsa o geçici sürede şahıslar kayba uğruyorlar. Kağıt üzerinde bütün parası var gözükse de bu geçici sürede paranın hepsine sahip değildir. Bankada hesap sahibi herkes parasını aynı anda istese paranın eksikliği görülecektir. Bir de bu faizin ana cezası olduğu gibi ard arda meydana getirdiği problemler, cezalar da vardır. Mesela faizle hiç alakası olmadığı halde arabanla masraf çıkar, fatura çok gelir, harcamaların yükselir vesaire. Maalesef Siyonistler geçmişte banka denilen laneti kurdular. Bankalar vasıtasıyla insanları yolmanın yolu bu, onlara göre. Emek karşılığı işi
sermaye ile çarpıştırıp fakiri zenginle boğuşturmaktır. Siyonistler sadece bunun ile kalmadılar. Dünyadaki insanların her satın aldığı şeyin vergisinin bir miktarı onların cebine gidiyor. Dünyada hile, tuzak, aldatma, çalma gibi kötülüklere başvurarak mal ve para biriktirdiler ve haramlarla dünyanın her tarafına banka kurdular. Onu temelleştirdiler. Bütün bunları dünyaya olan aşırı hırsları neticesinde gerçekleştirdiler. Elbette bu ihanetleri cezasız kalmadı. Kendilerine faydası az dokunan gayrimeşru faizle kazandığı servetiyle bütün milletlerden tokat yediler. Katledildiler, fakirlik, yoksulluk, perişanlık çektiler. Onun içindir ki eğer toplum hayatında ve aile hayatında huzurla yaşamak istiyorsak, kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapatmak gerekir. Hayattaki ayaklanmanın, karışıklığın, isyanın sebebi zekatın ölümü, yani uygulamadan kalkması, faizin ise hayatlandırılması, canlandırılmasıdır. Tekrar ediyorum, hayattaki ayaklanmanın, karışıklığın, isyanın sebebi zekatın ölümü, yani uygulanmaması, faizin ise hayatlandırılması, canlandırılmasıdır. Bütün bozuklukların, fesadın, karışıklıkların, bozgunculuğun kaynağı iki cümledir. Ben tok olsam başkaları acından ölse bana ne? Diğer ise sen çalış ben yiyeyim. Birinci cümleyi ortadan kaldıracak, kökünü kesecek zekattır. İkinci kelime ise faizin yok edilmesiyle yok olur. Zekat vermeyenler de faize bulaşanlar gibi problem yaşarlar. Ama faiz gibi arka arkaya problem peşi sıra gelmez. Zekat zenginin parası değildir. Zekat fakire verilmesi gereken bir borçtur. Onu vermeyip ondan kurtulmaz ise Allah ondan misliyle alır. Bunun belki farkına varır, belki de varmaz. Günümüzde görüyoruz, insanlar o kadar dünya meşgaleleri içine dalmışlar ki faizin getirdiği problemleri yaşamaktan, zekatın verilmediği takdirde getirdiği problemleri yaşamaktan, geçinememekten şikayetçiler. Şikayet ise malı, parayı, rızkı eksiltir. Şükür ise bütün bunları kendine çeker ve Allah daha çok verir. Köyde yaşayıp hem banka ile hem parayla işi olmayanların bereketi çok fazla olur. Bunu başarabilenler hiçbir surette faizin yanından geçmezler. Şehir hayatı ise insan için zehirdir. Her yerinde faiz kokuyor. Günümüzde kredi kartları, bankaların faiz teşvikleri mevcuttur. Krediyle bir şey alan sanki o kredi onun kendi parasıymış gibi hiç çekinmeden almaya kalkar. İnsanoğlu Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakları dinlemedi, bilhassa zekatı uygulamadı, faizi reddetmedi. İkinci Dünya Savaşı gibi bir büyük tokat yedi. Tekrar daha büyüğünü yemeden bu emirleri dinlemeli. Aksi takdirde bu bir üçüncü Dünya Savaşı'na sebebiyet verecektir. Toplumun havas tabakasıyla avam tabakası arasındaki bağlar kopmuştur. Yani toplumun yüksek kısmı zenginler, yöneticiler ile toplumun alt kısmı olan fakirler, halk arasındaki sıla-i rahim kopmuştur. Bu da ayaklanmaya, karışıklığa, isyana, intikama sebebiyet veriyor. Eğer zekat verilse, faiz de ortadan kaldırılsa, yok edilse, toplumun alt tabakası üst tabakasına sevgi gösterecek, muhabbet besleyecek, itaat edecek. Üst tabaka ise alt tabakaya şefkatle yaklaşacak, terbiye edecek, merhamet edecek, ihsan edecek, iyilikte bulunacak. Ülkede şimdi mevcut olan isyan olmayacak. Yani kısacası eğer Allah'ın emirleri yerine getirilse halk yönünden hiçbir problem olmayacak. Ancak iç karışıklık çıkarmak isteyenler
O zaman belli olacaklar, ortaya çıkacaklar. Allah zenginlerden en az malının 1/40'ını zekat olarak istiyor, fakirlere vermeleri için. Eğer zenginler cimrilik yapıp malını haram karıştırırsa, çünkü 1/40'ı onun değil, onun için haram oluyor. Kendi isteğiyle vermezse o zaman suç işlemiş olur. Suç ise ceza gerektirir. Allah o zaman zenginden birikmiş olan malından misliyle alır. Her neyse, şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.